1645 dalış yapmış bir gemiden bahsediyoruz. Şu anda santral dairesindeyiz. Burası geminin kalbi. 1645. dalışını Ulçeli Reis denizaltısı bulunduğumuz sularda, yani Kuzey Ege'de yapmıştır. Biz ziyaretçilerimize bu deneyimlerini daha canlı kılabilmek için buraya geldiklerinde santrali ziyaret ederken 1645. ve son dalışın ses kaydını dinletiyoruz. Alarm! 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 Dalış! Dalış! Aslında bizim için her dalış bir kahramanlık öyküsüdür. Dalış için üst güverte kaportası kapandığında bu sesi aşağıdan duyarsınız. Bunu duyduğunuz zaman halatların da alındığını düşünürseniz gökyüzündeki güneş, evde hasta olan anneniz ya da hamile olan eşiniz ya da şimdiden sizi çok özleyen çocuklarınızı bir kenara bırakarak dalış alarmı ve arkasından yapılan anonstan sonra siz daha hassas, daha temkinli bir personel olur ve seyre başlarsınız. Bundan sonra bu vardiya esnasında, seyir esnasında 6'şer saatlik vardiyalar, 6'şer saatlik uykular ya da beklediğiniz tuvalet sıraları, devamlı yediğiniz, aynı kişilerle yediğiniz yemekleri de göz önüne alırsanız sizin için önemli olan şeylerden bir tanesi bugün günlerden ne ve saat kaç. Saatin kaç olduğunu yukarıdaki temirattan anlayabilirsiniz. Temirat kırmızı ise ve saatiniz 9'u gösteriyorsa gece 9, eğer beyazsa 9'da gündüz 9 olduğunu böyle anlayabilirsiniz. Denizaltı gemisinde seyre çıktığınız zaman sizin için tıraş olmak, duş almak, ütülü üniforma giymek gibi rutin alışkanlıklarınız bir kenara bırakılmış demektir. Çünkü bunların hepsini suyun altında sağlayamazsınız. Her dalış bir kahramanlık öyküsüdür. Bizce bu belgeselin mottosu bu olmalı. O kadar güzel öyküler dinledik ki. Denizaltıcılık ruhu bizi çok etkiledi. 1999 yılında Gölcük depreminde gazi olan bir gemimizdir. Yani depremde hasar almıştır. 1999'daki bu hasardan sonra 2000 yılında Karadeniz Ereğli bölgesinde konuşlandırılmış ve yine 2000 yılında da hizmet dışına ayrılmıştır. Hizmet dışına ayrıldıktan sonra Türk Deniz Kuvvetleri Komutanlığı'nca 2000 yılında Gölcük Tersanesi Komutanlığı'nda Türkiye'nin ilk denizaltı müzesi olarak tadil edilen bir müze. Elbette geçen zaman içerisinde o da günün dinamiklerine ayak uydurmak zorunda kaldı ve biz 2023 yılında Milli Savunma Bakanlığı nezdinde Ulçeli Reis Denizaltısı'nı yeniden hizmete aldık. Bundan önce yaptığımız işlem şuydu: 2022 yılında Ulçeli Reis Denizaltısı'nı Gölcük Tersanesi Komutanlığı'nda çok kapsamlı bir restorasyonu aldık ve bu restorasyon süresince de denizaltıyı aslına uygun şekilde ancak günümüzün müzecilik teknolojilerini de kullanarak gençlerin, çocukların çok daha ilgisini çekebilecek, denizaltıcılığı sevdirebilecek, bunun ne kadar büyük bir kahramanlık olduğunu, bu mesleğin ne kadar kıymetli bir meslek olduğunu onlara daha net bir dille aktarabilecek sunum ve teknikler kullandık. Denizaltıcı olan personel 2 yılda bir yaklaşık olarak 16 tane periyodik muayeneden geçiyor. Bunların en önemlilerinden bir tanesi psikiyatrik testler. Bunların hepsinden biz sağlam olarak geçmek zorundayız. Ben malumunuz söylediğim gibi 42 senelik personelim ve periyodik muayeneme hala devam ediyorum. Hiçbir sıkıntı olmadan. Bunları yaptırdığımız zaman bu dar ortamda uzun süre yaşadığımız için de alışıyoruz. Şartlara uyum sağlıyoruz, elimizden geldiğince yapıyoruz. Bu geminin 134 ton motorun kapasitesi olup 32 ton tatlı su kapasitesi olunca zaten aradaki oranlar kullanım konseptinin düşük olduğunu anlıyorsunuz. Personel uzun seyirlerde, özellikle cephe görevlerinde birer tane bardağı alıyor ve bardağın üstünde isminiz yazıyor. Bu bardak eskiyene kadar bununla idare ediyorsunuz. Herhangi yeni bir talepte bulunmuyorsunuz. Bunlar savaş şartlarını hazırlığı simüle etmek amacıyla ismine cephe görevi diyoruz ve tüm personel de buna alışıyor. Bunun yanında personelin bilgisi üst düzeyde olduğu için hepimiz birbirimizi destekliyoruz. Yani bir kişi sakatlanırsa
yerine yedek olarak başka bir kişi kesinlikle ikame oluyor. Herhangi bir sıkıntı da çıkmıyor. Uluçeli Reis denizaltısının iç planlamasını yaparken biz dönemin dinamiklerine uygun olarak yaptık. Yani burada ziyaretçilerin göreceği her şey 2000 yılında ne yaşanıyorsa o. 2000 yılında denizaltıcılar ne giyiyorlardı, ne yiyorlardı, nasıl bir muhabere sistemi vardı, teknoloji neydi? Bunu birebir canlandırdık denizaltının içinde. Uluçeli Reis denizaltısını neden gezmeliyiz diye sorduğumuzda her şeyden önce bir denizaltı görmek çok kolay bir şey değil. Çünkü denizaltılar çok özel deniz araçlarıdır, çok özel muharebe unsurlarıdır ve asla bir yabancının o askeri alana girmesi, o denizaltıyı görmesi mümkün değildir. Dolayısıyla bizim ziyaretçilerimize sunduğumuz en büyük hizmet, dünyada sadece 2 tane kalmış denizaltıdan bir tanesini onlara canlı canlı yaşatmak. Buraya girdiklerinde hem denizaltıcılığın ne kadar özel bir meslek olduğunu görüyorlar, yaşam şartlarının ne kadar farklı olduğunu hissediyorlar. Görmek yetmiyor, hissettiriyoruz da. Hem de en sonunda evet Dumlupınar ve Atılay bu denizde şehit oldu, hala bu denizdeler ve böyle bir denizaltıydı Dumlupınar'da. Neredeyse bunun birebir aynısıydı. Nasıl şartlarda, hangi duygularla vatan sağ olsun diyebildiler. Bunu hissediyorlar. Bu bence onlar için hayatları boyunca unutamayacakları bir deneyim olacak. Çanakkale Boğazı'nda, o akıntıda müze gemileri sergilemek gerçekten inanılmaz, zor bir mühendislik gerektirir. Uluçeli Reis denizaltısını sabit tutabilmek için verilen emeklerin öyküsünden bile tek başına bir belgesel çıkar. Teşekkürler bu harika müzeyi bize ulaştıranlara. Teşekkürler müze gemileri gezmemiz için verilen emeklere. Baş torpido dairesi geminin en başında bulunan, o döneme ait 18 tane klasik, 6 tane homing torpido atabilen, 6 kovana sahip, kıdemsiz personelin ve erlerin yatma yeri olarak kullanılan bir tane daire. Bu dairemizde aynı zamanda bir tane üstüvanemiz mevcut. Üstüvanede gördüğünüz gibi yukarıdaki üstüvanede 4'er kişilik gruplar halinde özel Stenkyut adı verilen yeleklerimizi giyerek çıkış yapıyoruz. Bu çıkış eğitimini de Denizaltı Eğitim Merkezi'nde bulunan serbest çıkış kulübesinde tüm denizaltıcı personel başarıyor. Bunu başardıktan sonra zaten denizaltıcı oluyorsunuz. 4'er kişi içeriye giriyor, su alıyorsunuz, yan kaportadan çıkış yapıyorsunuz. Son çıkan kişi kaportayı kapatıyor, su tahliye ediliyor, tekrar 4 kişinin çıkma ameliyesi gerçekleşiyor. Bu dairede gördüğünüz gibi subay tuvaletleri mevcut. Arka tarafımızda banyolarımız mevcut. Bu dairenin benim için başka bir özelliği var. Size onu anlatmak isterim. Ben 1983 yılında mezun olduğumda denizaltı gemisine Burak Reis denizaltısına stajyer olarak atandım. Geldiğimde sol tarafımda görmüş olduğunuz torpidonun altındaki yatakta yatıyordum. Bu torpidolar o zaman Gresya ile kaplı olurlar. Bizler de buna yatarken, bunun yanına yatarken en büyük olay burada uyumaktan ziyade bu torpidodaki Gres'e dokunmadan yatabilmekti. Ben bunu başarabildim mi? Kesinlikle başaramadım. İlk günlerde ben de bu Gres'ten nasibimi aldım ama daha sonra evrilerek burada yaşamayı öğrendim. 4 aylık stajım boyunca da bu yatakta yattım ama bir daha Gres'e hiç bulaşmadım. Bu çalışmalar esnasında ve bu çok zorlu dönemde ben 2 günlük izin istedim. Çünkü yeni teknolojileri incelemem gerekiyordu. İstanbul'a bir göreve gittim. İstanbul'da tarihi alanda mevcut müzelerde, incelemelerde bulundum. Çeşitli görüşmeler yaptım. Ve yürüye yürüye işte Haliç'ten Kabataş hattına doğru yürüyorum. Bir an sağ tarafımda bir yapı gördüm, bir cami. Muazzam bir mimari eser. Ya dedim hani acaba nedir, kim yapmış, nasıl bir yer? İlk defa ben İstanbulluyum, bunca yıl ilk defa dikkatimi çekti. Bir tabela falan da görmedim, belki de vardı, ben dikkat etmedim. İçeri girdim ama bir yandan da aklım sürekli gördüğüm şeylerdi.
Onu mu kullansak, bunu mu kullansak? Çünkü Türk milletinin teveccühüne sunacağınız bir çalışma mutlak hassasiyet gerektirir. Hataya yer yoktur. Biz askerler de biraz mükemmeliyetçiyiz. Böyle olunca mesele daha da büyük bir hassasiyet kazanıyor. Camiye girdim. İçerisi muazzam. Derken bir türbe gözüme ilişti. Oraya doğru ilerliyorum. Türbenin haziresi. Yelken şeklinde mezar taşları, işte çıpa şeklinde mezar taşları. Dedim Allah Allah, bir denizci türbesine geldim muhtemelen. Türbenin içine girdim. Gereğini yaptım, duamı ettim. Güzel bir proje olsun diledim. Alnımızın akıyla çıkalım istedim bu projeden. Dışarı çıktım ama ben hala kimin türbesindeyim bilmiyorum. Camiden dışarı doğru giderken görevliye dedim ki burası kimin türbesi, bu caminin adı ne? Dediler ki Uluçeli Reis. Ben o anda açıkçası yani çok duygulandım. Tabii şu anda da çok duygulanıyorum bunu yaşamış birisi olarak. Dedim ki evet, yani Uluçeli Reis de bizim yanımızda. İnanılmaz öyküler dinledik Uluçeli Reis Denizaltı Müzesi'ni kayıt altına alırken. Hepsini bu belgesele sığdırmamız mümkün değil. Ama siz muhakkak Çanakkale'ye gittiğinizde Çanakkale Deniz Müzesi'ni ziyaret edin ve muhakkak Uluçeli Reis Denizaltı Müzesi'ni gezin. Çocuklarınızı, sevdiklerinizi götürün ve bu muhteşem tecrübeyi yaşayın. Şimdi denizaltı gemilerini zaten Türkiye Cumhuriyeti'nde çoğu kişinin gördüğünü zannetmiyorum. Ben genç rütbemde Sakıp Sabancı'yı dolaştırmıştım. Sakıp Sabancı'nın bana söylediği şöyle bir söz vardı rahmetlinin. Dedi ki çok zengin olabilirsiniz ama her zaman bu denizaltının içine inip bir şeyler yiyip içemezsiniz dedi. Herkese nasip olmayan bir görev yapıyoruz. İnsanlar da bunu çok merak ediyorlar. Şu anda biz 19 Mart'ta açıldıktan sonra yaklaşık olarak 400 bin civarında bir kapasitemiz var. Emeklisi geliyor, gazisi geliyor, şehit ailesi geliyor, çocuklar geliyor, büyükler geliyor. Her yaşta bir kategorimiz var. Herkes buradan bir şeyler almaya çalışıyor. Herkesin sorusu farklı oluyor. Kimileri su altında neler yaptığımızı merak ederken, kimileri hayatı nasıl idame ettiğimizi merak ediyor. Kimileri de görevi de ne yaptığımızı merak ediyor. Bu değişik kategorilerin hepsine biz hizmet vermeye çalışıyoruz. Ama Çanakkale'ye gelen kişilerin kesinlikle ve kesinlikle denizaltıyı görmelerini istiyoruz. Neyi özlersiniz? Denizaltıcılıkta, müzecilikten bahsetmiyorum, görevde. Evet, denizaltıcılık en çok özleyeceğiniz şey arkadaşlık duygusudur. Ben 42 senedir bunu yaptığım için net söylüyorum. Hiçbir yerde, hiçbir platformda böyle bir duyguyu yaşayamazsınız. Yani burada yaşadığınız onca zorluğu bir anda silip bu arkadaşlık, bu dostluğu tekrar yaşamak istersiniz. Ve bizde ahde ve vefa diye bir şey vardır. Herkes herkesle çok uzun süreler görüşmeye devam eder. Buradaki duyarlılıkta evinizde yaşarsınız. Misafir geldiğinde dikkat edin. 3 denizaltıcı aile oturuyorsa erkekler bir tarafta sıkışık oturmaya özen gösterirler. Buranın alışkanlığından dolayı. Biz şehit ailelerimizi başımızın tacı olarak buralarda anıları yaşatıyoruz onlara. Şehitlerimizin hikayelerini anlatıyoruz. Yine böyle bir gün geminin son bölmesinde Dumlupınar'ın anısını yaşatırken şehit aileleri vardı. 80 yaşlarında bir beyefendi çok ağlamaya başladı. Ben Dumlupınar'daki personelin son sözlerini söylediğimde, vatan sağ olsun dediler dediğimde inanılmaz ağlıyor ve ben müthiş etkilendim. Sonunda dedim ki, hani efendim sizi çok üzdük, çok rahatsız oldunuz, size bir su getirelim, bir şey yapalım. Yanındaki hanımefendi dedi ki, yok dedi ondan değil. Onun babası vardı Dumlupınar'da dedi. Ben ona babasının şehadetini anlatmıştım. İşte müzecilik böyle bir şey. Yani her zaman her şey böyle çok istediğiniz gibi gitmeyebiliyor. Sonrasında tabii kendisiyle görüştük. Üzdük mü dedik, gönlünü aldık.
o aslında üzüntüden ağlamıyordu. Vatan sağ olsun diyebilen bir büyük yürekli bir grubun içerisinde olan babası için gururlanıyordu. Peki bu insanlar nasıl vatan sağ olsun dedi. Biz bunu konuştuk sonra onunla. Vatan nedir diye şöyle bir konuşurken şu dizeler aklımıza geldi. Bayrakları bayrak yapan üstündeki kandır. Toprak eğer uğrunda ölen varsa vatandır. Bizlere bu toprakları vatan yapanlar için ne yapsak az, ruhları şad olsun. Tüm şehitlerimizin ruhları şad olsun. İşte müzecilik böyle bir şey. Sergilenen tüm materyallerin bir anlamı, bir öyküsü olmalı. Biz bu öyküleri dinlemek için ülkenin dört bir yanını dolaşmaya kararlıyız. Tüm denizaltıcıların dediği gibi, gökyüzü hiç bu kadar güzel gözükmemişti. Şimdi denizaltı gemilerinde en önemli problemlerden bir tanesi yatma yeriyle ilgili oluyor. Yatma yeri kısıtlı olduğu için, personel sayısından az olduğu için bazı denizaltı gemilerimizde sıcak yatak uygulaması var. Sıcak yatak uygulaması nedir? Vardiya ya da göreve kalkan bir personelin yerine görevi bitiren, vardiyayı bitiren bir personelin aynı yere yatmasıdır. Böylece yatak tabiri caizse hep sıcak kalır. Yatağın hiç soğuma şansı yoktur. Bu yataklarla ilgili bizim bir anımız var. Şimdi benim küçük kızım yaklaşık 3 yaşındayken evde hanımla arıyoruz. Çocuk nerede? Çocuğu bulamıyoruz. Sonra baktık bitçinin ara bölmesine yastığını koymuş, küçük ayıcığını da koymuş, orada yatıyor. Aradıktan sonra bulduk. Daha sonra bu Deniz Kuvvetleri'nin Periskop dergisinde yayınlandı ve burada ayın resmi olarak seçildi. Başlık aynen şöyleydi: bir denizaltının kızı anca böyle yerde yatardı. Deniz Kurdu Tatbikatı 1987 yılında 1. Yunan denizaltısıyla Karadeniz bölgesinde icra edilen Deniz Kurdu Tatbikatı safhasında denizaltı gemilerimiz liman safhasında halkın ziyaretine açıyor. Bu halkın ziyaretine açıldığı dönemde de insanlarımız kuyruk oluyorlar. Bir tane dedemiz bir elinde bastonu, bir elinde iskeleye tutunmuş denize düşmemeye çalışan bir dedemiz vardı. Ben de mimarlar personeliydim. Koştum yanına, dedim efendim buyurun ben sizi denizaltı gemisine gezdireyim. Aldım kendisini. Meşakkatli bir inişten sonra denizaltıya indik. Güzelce gezdik. Gezdikten sonra bulunduğumuz dairedeki Kıç Batarya Dairesi'ne geldiğinde buradaki arkadaşlarımıza dedi ki, evlatlar ben bu yere batan gemisini niye geziyorum dedi. Herkes şaşırdı, denizaltı gemisine yere batan diyor. Sonra daha cevabı beklemeden, onların cevabını beklemeden kendi cevap verdi. Ben bu yere batan gemisini niye geziyorum biliyor musunuz dedi. Yukarıda dedi, yarın bir gün bir ayağım çukurda öldüğüm zaman oradaki şehitler bana sorar. Yere batan gemisine gittin mi, gördün mü, bizim çocuklar ne yapıyor diye sorar. Onlara cevap vermek için geziyorum dedi. Bu ulvi düşünce karşısında şaşırdık, saygıyla önünde eğildik. Öldüyse Allah rahmet eylesin, eğer hayattaysa uzun ömürler diliyorum. Ulçalı Denizaltısı her yaşa hitap edebilen bir müze. Yani burada her yaştan ziyaretçi kendine ait bir şey bulabiliyor. Ama tabii bizim hedef kitlemiz daima gençlerimiz ve çocuklarımız. Ulçalı Reis'i biz 10'ar kişilik gruplar halinde gezdiriyoruz. Daha emniyetli ve daha anlaşılır bir ziyaret olması için. En çok dikkat çeken bölme şu an bulunduğumuz, tabii burada ses efektleri ve ışık ve hiperreal mankenler olduğu için burası çok dikkat çeken bir alandayız şu anda. Çocuklar aslında denizaltıya girmeden önce bazen endişe edebiliyorlar. Buna ait küçük bir anekdot geçmek isterim. Ulçalı Reis'e 10'arlı gruplar halinde girildiğini belirtmiştik. Sıra beklerken biz de günlük rutin müze incelememizi yapıyoruz. Bir çocuk komutan teyze diye seslenince ben gayri ihtiyari baktım. Dedi ki, siz dedi ölülerin hikayesini mi anlatıyorsunuz? Şimdi anne mahcup, baba mahcup. Dedim lütfen ben müsaade ederseniz mevzuyu açıklamak istiyorum. Mini'nin elinden tuttum. Dedim ki biz ölülerin değil, ölümsüzlük iksiri içenlerin hikayelerini anlatıyoruz.
sen ölümsüzlük iksiri nedir biliyor musun dedim. Biliyorum dedi. Dedim gel bakalım ölümsüzlük iksirini kimler nasıl içmiş. Sonrasında çocuğunu savaşa gönderen anneyi, burada vatan sağ olsun diyen Dumlupınar'daki astsubayımızı, Çanakkale'de şehit olanları ve şehitliğin bir ölüm olmadığını onun o küçük kalbine dokunarak onun anlayacağı bir şekilde anlattık. Biz burada her yaştan ziyaretçiyi herkesin anlayabileceği şekilde ağırlıyoruz ve uğurluyoruz. Çanakkale'ye gelen tüm ziyaretçilerimizi tarihi alanı gezdikten sonra Çanakkale Deniz Müzesi'ni gezmeden buradan ayrılmayın diyoruz. Çünkü Çanakkale Deniz Müzesi içinde Uluç Ali Reisi ile, Çimenlik Kalesi ile ve Nusret'i ile ölümsüzlerin hikayesini anlatan bir yer.